Herkese merhaba, ben Erkan Karahan. Sadece son günlerin değil, kurulduğu tarihten bu yana hem bulunduğu coğrafyada hem de dünyada tartışmaların odağında olan bir ülke, İsrail. Bu ülke binlerce yıl sonra kurulan tek Yahudi devletidir. Ve ülkede çıkarılan yasayla dünyadaki tüm Yahudilere vatandaş olma hakkı tanımıştır. Aklımızdaki klasik İsrail Yahudi tiplemesi kipa veya fötr şapka takmış, saçlarını yanlardan uzatmış ki onlar buna peyot diyor, beyaz tenli insanlardır. Fakat bu ülkede hiç bilinmeyen, aklımızdaki Yahudi tiplemesine uymayan, hatta ne yazık ki diğerleri tarafından dışlanmış bir Yahudi topluluğu daha var. Videoya geçmeden önce sizden bir şey rica edeceğim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Etiyopya Yahudileri ya da İsrail ahalisi anlamına gelen Beta İsrail topluluğu. Bu topluluğa ayrıca İbranice'de yurtsuz, yabancı, başıboş gibi dışlayıcı anlamlara gelen falaşalar da deniyor. Esas yurtları Etiyopya'nın kuzeyi olan bu siyahi Yahudilerin kökenlerinin nereden geldiği ile ilgili birden fazla iddia var. En yaygın iki inanıştan ilki kökenlerinin Hz. Süleyman'a dayandığıdır. Hz. Süleyman'ın Sebe melikesi yani dönemin Habeşistan hükümdarı Belkıs'la olan evliliğinden doğan oğulları Menelik, siyahi Yahudilerin atası olarak kabul edilir. İkinci inanış ise kökenlerinin Hz. Yakup'a dayandığıdır. Hz. Yakup'un 12 oğlundan devam eden 10 kabile, İsrail Krallığı'nın M.Ö. 720'de Azurlular tarafından yıkılması sonrası dağılmış ve kaybolmuştu. Siyahi Yahudilerin atalarının da Hz. Yakup'un çocuklarından biri olan Dağ'ın liderlik ettiği kabilenin mensupları olduğuna inanılıyor. Bu kabile Habeşistan yani bugünkü Etiyopya, Cibuti, Eritre ve Somali sınırları içinde kalan bölgeye göç etmişti. Bu göçten sonra da inanç ve geleneklerini binlerce yıl koruyarak bugüne kadar gelmişlerdi. Son yıllarda ise siyahi Yahudilerin kökenlerinin nereye dayandığının öğrenilmesi için DNA analizleri yapıldı. DNA analizlerine göre bu insanlar Etiyopya'nın Yahudiliği benimsemiş yerli halkı Agao halkından geliyordu. Orta Doğu'daki halklarda hiçbir bağlantıları yoktu. Milattan sonra Güney Arabistan'dan bölgeye gelen Yahudi kabilelerinin misyonerlik çalışmaları sonucu bu inanca yöneldikleri düşünülüyor. 1948 yılında İsrail kurulduktan sonra yaşanan en büyük tartışmalardan biri kimlerin bu ülkenin vatandaşı olarak kabul edileceğiydi. Bu nedenle bir yasa çıkardılar. 1950 yılında çıkarılan Geri Dönüş Kanunu'na göre dünyadaki tüm Yahudilere İsrail'e yerleşme ve İsrail vatandaşı olma hakkı tanındı. Fakat Etiyopyalı yani siyahi Yahudiler bu Geri Dönüş Kanunu kapsamı dışında tutuldu. Çünkü onların Yahudiliği kabul görmüyordu. 1973 yılında Sefaret Baş Aham Ovadia Yosef, Etiyopyalı Yahudilerin kayıp kabile Dağ'ın mensupları olduğunu ve onların da resmiyette Yahudi olarak tanınması gerektiğini söyledi. 1975 yılında ise Aşkenaz Baş Aham Sıhomo Goren de Ovadia Yosef'in önerisine katıldığını açıkladı. Etiyopya İç Savaşı çıktıktan sonra 1977'de bu insanlar da resmiyette Yahudi olarak tanındı ve geri dönüş yasası kapsamına alındıkları açıklandı. Aslında Etiyopyalı siyahi Yahudilere geri dönüş hakkı tanınması sadece onları kurtarmaya yönelik iyi niyetli, insani bir hareket değildi. İsrail kurulduktan sonra dünyanın dört bir yanından gelip de bu ülkeye yerleşen Yahudi toplulukları arasında bazı problemler baş göstermişti. Ülkedeki farklı Yahudi toplulukları arasında gizli bir kast sistemi olduğu dedikodusu hem içeride hem de dışarıda yaygın olarak konuşuluyordu. Örneğin ülkenin kurucu kadrosunu oluşturan Aşkenaz Yahudileri ile İspanya kökenli Sefarat ve Arap coğrafyası kökenli Mizrahi Yahudiler arasında gittikçe artan bir gerilim vardı. Bu gerilimi düşürmek için bulunan çözümlerden biri Etiyopyalı siyahi Yahudileri geri dönüş yasası kapsamı altına almak ve ülkeye getirmek oldu. Böylelikle sosyolojik olarak daha alt bir sınıf oluşturuldu. Ayrıca bu insanlardan ağır ve istenmeyen işlerde çalışacak ucuz bir iş gücü sınıfı da oluşturulacaktı. Etiyopya asıllı Yahudilerin İsrail'e getirilmesi için ikisi büyük çaplı olmak üzere bazı operasyonlar yapıldı. Çünkü Etiyopya'da bir iç savaş vardı ve bu insanların oradan hacca çıkması mümkün değildi. Musa adı verilen ilk operasyon yaklaşık 7 hafta sürdü. 8.000 Etiyopyalı Yahudi Sudan üzerinden önce Belçika'ya, oradan da İsrail'e getirildi.
Süleyman Operasyonu ise daha kısa ama daha büyük çaplı bir operasyondu. İsrail Hava Kuvvetleri'ne ve devletin resmi havayolu kuruluşu El Al'a ait toplam 34 uçak, 36 saat içinde aralıksız sefer yaparak yaklaşık 15.000 siyahi Yahudi'yi İsrail'e taşıdı. Bu operasyonda El Al Hava Yolları'na ait bir Boeing 747 uçağı tek seferde 1122 yolcu taşıyarak bir kerede en fazla yolcu taşıma konusunda dünya rekoru kırdı. Bugün itibariyle İsrail'de yaklaşık 150.000 Etiyopya asıllı siyahi Yahudi bir başka deyişle falaşa yaşıyor. İsrail devleti o günden bu yana Etiyopya'da kalan diğer Yahudilere de hala ülkeye gelerek yerleşme hakkı tanıyor. Ama şu ana kadar çok az kişi bu hakkı kullandı. Siyahi Yahudiler büyük operasyonlarla ve özveriyle İsrail topraklarına getirilip vatandaş yapılsa da diğer dindaşları onları hiçbir zaman kendileriyle aynı statüde görmedi. Çoğunu mikve denen arınma banyosu gibi bazı dini ritüellere tabi tuttular. Bazılarının isimlerini İbranice isimlerle değiştirdiler. Şehirlerin merkezine ya da gelişmiş yerlerine yerleşmelerini gayri resmi olarak yasakladılar. Daha dış mahallelere, kötü şartlardaki evlere yerleştirdiler. Etiyopyalı siyahi Yahudilerin büyük bir çoğunluğu zaten niteliksiz kişilerdi. Doğru düzgün bir eğitim almamışlardı ve herhangi bir mesleki kabiliyetleri yoktu. Bu sebeple daha çok fizik gücüyle yapılan işlere yönlendirildiler. Eğitim çağındaki çocukları ise klasik eğitime tabi tutmak yerine marangozluk, terzilik, tamircilik, çocuk bakıcılığı gibi işlere yönlendirdiler. Günümüzde Etiyopyalı siyahi Yahudiler kendilerini kabul ettirebilmek için İsrail ordusunda görev almaya çalışıyorlar. Bu sebeple orduda pek çok siyahi insan vardır. Fakat ülkenin gelir dağılımında en küçük dilimi alan grup konumundalar. Ayrıca bu grup içinde işsizlik de diğerlerine göre daha yüksektir. Araştırma kuruluşlarına göre son yıllarda siyahi Yahudiler arasında işsizlik oranı düşüş gösterse de diğerleriyle aralarında hala büyük fark var. Örneğin 2000 yılında bu gruptaki kadınlar arasında işsizlik oranı %63'tü. 2016'daki raporlara göre oranlar %26'ya kadar geriledi. Erkeklerde ise 2000 yılında %38 olan işsizlik oranı %20'ye kadar düştü. Karşılaştırma için hemen İsrail'deki genel işsizlik oranını vereyim. Ülkede bugün %3,7 olan işsizlik oranı 2010'ların ortasında %5 civarındaydı. Etiyopyalı siyahi Yahudiler İsrail'de işsizlik problemini aşıp çalışmaya başlarlarsa bu sefer diğer bir sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Bu insanlar ortalama olarak İsrail'deki diğer insanlardan daha az kazanıyorlar. Siyahi Yahudilerde hane başına düşen aylık gelir 11.245 şekelken diğer Yahudi topluluklarında bu rakam ortalama 15.751 şekeldir. Ayrıca bu grup arasında yoksulluk oranı da diğerlerine göre daha yüksek. İsrail gazetesi Jerusalem Post'un haberine göre ülkedeki insanların toplamı dikkate alındığında yoksulluk sınırı altında bir gelirle hayatını sürdürmeye çalışan insanların oranı %13,2'dir. Etiyopyalı siyahi Yahudiler arasında ise bu oran %22,8'e çıkıyor. İsrail'deki Etiyopyalı siyahi Yahudilerin ülkedeki diğer insanlara göre dezavantajlı olduğu bir diğer konuysa eğitimdir. Araştırma kuruluşlarının yayınladıkları rapora göre Etiyopyalı siyahi Yahudi çocukların %55'i ilk ve orta dereceli okullarda eğitim görüyor. Yüksek öğretimde fark daha da açılıyor. Etiyopya asıllı gençlerin %34'ü üniversiteye giderken ülkedeki diğer gençler arasında bu oran %67'yi buluyor. İsrail'deki Etiyopyalı Yahudiler Birliği'nin raporuna göre 2014 ile 2017 yılları arasında İsrail polisinin tüm Yahudilere karşı açtığı davalarda %6'lık bir düşüş olmasına rağmen aynı dönemde siyahi Yahudilere karşı polisin açtığı davalarda %20 artış yaşandı. Buna ek olarak mahkeme tarafından suçlu bulunan Etiyopyalı siyahi Yahudi gençlerinin %90'ı hapis cezasına çarptırıldı. Bu oran diğer Yahudi gençlerde ise 1/3'e kadar düşüyor. İsrail medyasında çıkan haberlere göre 1997 yılından bu yana polisle yaşanan olaylar sırasında 11 siyahi Yahudi hayatını kaybetti. Bu ölüm vakaları artan ayrımcılık baskısıyla birleşince İsrail'deki siyahi Yahudilerin birçoğu sokaklara döküldü. Bu insanları isyan ettiren olaylar pandemi öncesine kadar sürdü.
2019 yılının başlarında ülkenin güneyindeki Batyam şehrinde Yehuda Biatka adındaki Etiyopya asıllı bir genç elinde bıçakla üzerine koştuğu öne sürülerek bir polis tarafından vurularak öldürüldü. Olayın görgü tanıkları ise vurulduğu anda Biadaga ile polis memuru arasında metrelerce mesafe olduğunu söyledi. Bu olay sonrası Etiyopyalı Yahudiler Tel Aviv'de geniş katılımlı bir eylem yaptı. Olaylarda 130 kişi tutuklandı. Bu eyleme rağmen İsrail polisi Biatka'yı vuran polis memuru hakkındaki soruşturmayı ceza gerektirecek bir suç içermediği gerekçesiyle sonlandırdı. Yine 2019 yılında Solomon Tekah adlı genç bir siyahi Yahudi polis tarafından öldürüldü. Uzun mahkeme sürecinden sonra 2024'ün ilk aylarında verilen kararda ise polis memuru suçsuz bulunarak beraat etti. Solomon Tekah'ın ailesi artık polisin çocukları öldürme yetkisi var diyerek beraat kararına isyan etti. Siyahi Yahudilerle ilgili İsrail'de yaşanan en büyük olay ise 1996 yılında meydana geldi. Ulusal Kan Bankası'nın Etiyopyalı Yahudilere ait kanları çöpe attığı ortaya çıktı. Bu büyük skandal sonrası binlerce insan sokaklara döküldü. Yetkililer kendilerini AIDS şüphesi olduğunu açıklayarak aklamaya çalıştı. Dönemin Başbakanı Şimon Peres de yetkililerden yana tavır aldı ama olaylar uzun süre yatışmadı. 2000 ve 2010 yılları arasında ise Etiyopyalı Yahudi kadınlara bilgileri dışında gebelik önleyici iğneler uygulandığı tespit edildi. Etiyopya asıllı Yahudilerin bir başka deyişle Beta İsrail topluluğu ya da Falaşaların İsrailoğullarına ait bir grup olup olmadıkları İsrail'de her zaman her platformda konuşulan bir tartışma konusudur. Bazı hahamlar Etiyopyalı siyahi Yahudilerin Yahudi olmadıklarını açıkça söylüyor. Bazıları ise bu insanların yeniden Yahudi sayılabilmesi için bir takım ritüelleri yerine getirmeleri gerektiğini iddia ediyor. Resmi yetkililerse herhangi bir ayrım olduğunu kabul etmiyor. Etiyopya asıllı siyahi Yahudileri bugün İsrail'de birçok iş konuda görmek mümkün. Ama özellikle asker ve polis gibi güvenlikle alakalı alanlarda daha çok bulunuyorlar. Bunun en büyük nedeni de kendilerini ispatlamak ve karşı karşıya kaldıkları alt sınıf görülme hissini de telafi etmeye çalışmaktır. Yine de hala kendi dar çevrelerine sıkışmışlar ve ülkeye homojen olarak yayılabilmiş değiller. Hala ucuz ve niteliksiz iş gücünü karşılamak için kullanılıyorlar. Onlar için öne sürülen bir başka iddia daha var. Filistinlilere karşı İsrail nüfusunu artırmak için ülkeye getirildikleridir. Zaten büyük oranda da işgal edilen Filistin bölgelerine yerleştiriliyorlar. Gazze'deki işgal kalıcı hale geldikten sonra buradaki bölgelere de Etiyopya asıllı siyah Yahudilerin yerleştirileceği iddia ediliyor.